Açılış yapalım. Heidelberg'teyiz. Buraya Frankfurt'tan geldik. Yaklaşık yerel trenle 1,5 saat sürüyor. Heidelberg bu bölgenin incisi. Heidelberg'i önemli yapan tabii ki üniversitesi. 1340'lı yıllarda Almanya'nın en eski prestijli üniversitesi. Halen de günümüzde oldukça faal. Burada bir de tarihi bir ilginç durum da var. Arkeolojik olarak 600 bin yıl öncesine ait bir insan fosili bulunuyor. Bu da evrim teorisini bir şekilde geliştiren bir buluş olarak tarihe geçiyor. 160 bin nüfusu var ama oldukça hareketli. Üniversitenin kattığı bir hareketlilik var. Şimdi Heidelberg'te ne var? Tabii ki en ünlü, her şehirde olduğu gibi tepede bir tane kale. Kaleye çıkacağız. Oldukça uzun bir ana cadde var. Cadde boyunca yürüyeceğiz. Eski köprü var. Eski köprüden Neckar Nehri'nin karşısına geçeceğiz. Orada da Filozoflar Yolu var. Tabii üniversitedeki öğretim görevlileri orada işte yürüyüş yapıyorlarmış. Tabii manzara karşısında insan felsefe yapıyor demek ki. O yolun adı Filozoflar Yolu. Oraya çıkacağız. Keyifli, sakin bir rotayla günü tamamlamayı planlıyoruz. Trende şöyle ilginç bir ayrıntı var. Bunu ekleyeyim. Yanılmayın. 2 tane tren geliyor. Arka arkaya birbirine bağlı. Öndekini bileceksiniz. Sonra ayrılıyor bu iki tren çünkü. RB 68. Bunun ilerisinde 67 de var. Aynı tren değil. Dikkat. Nereden başladık? Ana caddeden başladık. Hauptstraße. Özelliği de şu. Avrupa'nın trafiğe kapalı en uzun alışveriş caddelerinden birisi. Şöyle bir durum da var. Biliyorsunuz Almanya 2. Dünya Savaşı sonlarında müttefik kuvvetler tarafından çok ciddi anlamda bombalandı. Acımasız bir şekilde pek çok şehir yerle bir edildi. Söylentiye göre Amerikalı subaylar bu şehre kıyamamış. Kıyamadıkları birkaç şehir daha var. Rothenburg ob der Tauber gibi mesela. Orası da çok güzel korunmuş dokusu. Romantik yol üstündeki şehirlerden birisi. Burası da romantik yol olarak bilinen rotanın en önemli şehirlerden birisi. Bu romantik yolda yine 2. Dünya Savaşı sonlarında Amerikalı askerler tarafından bulunmuş, keşfedilmiş bir rota. Heidelberg 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uzun süre Amerikalılar tarafından bir üs olarak da kullanıldı. Bombalanmamış olması tabii Heidelberg'e nasıl bir katkı sağladı? Orijinal dokusunu korudu. Yavaş yaşayan şehirlerde yavaş hareket etmek lazım. Normalde turlarda vesaire çok koştura koştura geziyoruz. Bir de hani bireysel bir program yaparken bir şehrin tadını çıkartacak şekilde de zaman ayırın. Çünkü böyle bir iştah kabarıyor. Yani şurayı da göreyim, buraya da gireyim, şurada şöyle bir şey varmış, hemen oraya da koşturayım. Bu sefer gördüğünüz yerleri bir panoramik görmüş oluyorsunuz. Biraz daha yavaşça, biraz daha keyif alarak gezmekte fayda var. Bir protestan kilise. Protestanlık nasıl başlıyor? Martin Luther Beermann
ünlü bir anekdot vardır, yani ne yapıyor? Katolik kilisenin kapısına bir ilan yapıştırıyor. Rahipler cenneti satıyor ya, o da pratik bir zekayla şunu söylüyor: korkmayın, ben cehennemi satın aldım, kimse oraya sokmayacağım. Bu şekilde mevcut Katolik düzene karşı bir protesto başlıyor. Protestanlık bu şekilde kuruluyor. Buradaki Kutsal Ruh Kilisesi de 300 yıl boyunca ikiye bölünüp bir taraf Katolik, bir taraf Protestan olarak kullanılmış. 1936'da da ne olmuş? Tamamen Protestan. Kornmarkt. Buraya geldiniz. Zaten kaleyi göreceksiniz. Kalenin eteklerindeyiz. Şurada bir tabela zaten var, kaleye gider diye. Şuradan Fenikülere doğru gidiyoruz. Bergbahnen Heidelberg. Biletleri aldık. Şimdi iki seçenek var biletlerde. Untere Bahn, Obere Bahn. Untere alt, Obere üst demek. Kalenin üstünde de bir otel bölgesi var. Oraya da çıkılabiliyor. Kaleyi yukarıdan görebiliyorsunuz. Biz alt kısmı seçtik. Fiyatın içinde kale girişi de var. Ve şöyle bir kuyruğu bekliyorsunuz. 16 yaş ve 2 tane yetişkin, toplam 27 euro. Gidiş, geliş. Heidelberg Kalesi'ne çıktınız. Ücretli kısım olarak sizi neler bekliyor? Hemen muazzam bir iç avlu karşınıza çıkacak. Bir yandan kalenin yıkıntıları var. Fransızlar burayı 2 defa yerle bir etmiş. Bir kısım kalıntılar olduğu gibi bırakılmış anı olarak. Bir tarafta onarılmış güzel bir cephe var. Benim beklentim üstünde bir cepheydi. İç avlunun hemen sağ tarafında da ecza bölümü var. Tarihi bir eczane olarak geçiyor. Aslında bir yolculuk yapıyorsunuz. Eczacılık tarihi boyunca kullanılan aletler, kimyasallar vesaire karşınızda bölüm bölüm olarak var. En son laboratuvarla bitiyor. İlerliyorsunuz. Dünyanın en büyük fıçısı karşınıza çıkacak. Üstüne çıkabiliyorsunuz, poz verebiliyorsunuz. Ve en son balkona çıkıyorsunuz. Ve muazzam bir Heidelberg manzarasıyla karşılaşıyorsunuz. Şurada Alte Brücke var, hani eski köprü. Oradan karşıya geçip Filozoflar yoluyla devam edeceğiz. Plan bu ama biraz gün batmasını bekliyorum. Işık biraz azalsın. Daha güzel bir Heidelberg silüetiyle karşılaşırız diye düşünüyorum. Şimdi yürüyerek ve arabayla kale eteklerine kadar çıktınız. Dibine kadar geldiniz. Bilet almak istemiyorsunuz. Olabilir. Kale gezmek her zaman şart değil tabii ki. Bedava bir teras daha var. O da burası.
Dolandık, dolaştık. Hamburgerci bulduk. Dönerden, pizzadan farklı bir şey olsun dedik. Kaç euroydu? 13. 13 euro. Mozzarella. 12. Patates de 5. 5 euro. Görüntü bu. Ekşi mayalı ekmek. Mozzarella. Mozzarella var. Roka. Roka, domates. Buradaki görüntü de bu. Cheddar'la. Lezzetli görünüyor. Düşünsenize insanlar köprü yapmış. Yüzyıllardır ayakta. Ama en çok dikkat çeken de bu maymun. Biz de bir maymunluk yapalım dedik. Altebrücke'ye geldik. Ondan sonra karşıya geçip Filozof yolu hedef o. Orayı tamamlayıp şehrin büyük kısmını bitirmiş olacağız. Altebrücke'den karşıya geçiyorsunuz ve bu Schlangenweg de yazıyor başlangıca. Yılan yoluna giriyorsunuz. Labirent gibi değil mi ya?